Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Günlük hayatta sürekli kullandığımız eşyalar neden bulundu? Kim buldu bunları? İşte ben tam da bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Oturduğumuz sandalyeyi kim, niye buldu? Bugün size oturduğunuz şu sıradan bir sandalyenin aslında nasıl büyük bir tarihi olduğunu anlatacağım. Hemen her gün hepimiz birer sandalyede oturuyoruz, değil mi? Ama sandalyenin insanlık tarihi boyunca herkesin kullanabildiği bir eşya olduğunu sanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Eskiden sandalye sadece krallar ve soylular içindi. Evet, yanlış duymadınız. Sandalyeye oturmak, gücün ve otoritenin sembolüydü. Antik Mısır'da firavunlar fil dişi ve altın kaplamalı gösterişli sandalyelere otururdu. Halk ne yapıyordu? Yere çöküyor ya da basit taburelerde oturuyordu. Burada bir köpeğin tahta oturduğunu gören ben miyim sadece? Neyse, Antik Yunan'da ise klismos adı verilen kıvrımlı bacaklı sandalyeler moda oldu. Ama yine de herkesin bir sandalyesi yoktu. Ama bu klismoslar da bayağı ergonomik duruyor, değil mi? Sonra Antik Roma geldi. Romalı yöneticiler, kurule denilen X şeklinde katlanabilen taşınabilir sandalyeleri kullanmaya başladılar. Bir nevi taşınabilir güç koltuğu. Yönetmenler de bunun gibi bir şeye oturmuyor muydu? Aynısı. Orta Çağ'a geldiğimizde işler değişmedi. Saraylarda ve kalelerde taht gibi büyük sandalyeler vardı ama köylüler hala taburelerde ya da banklarda oturuyordu. Sandalye sadece büyük adamlar içindi. Bu adam da çok kral birisine benzemiyor değil, değil mi? Peki sandalye ne zaman halkın arasına karıştı? İşte cevabı, sanayi devrimi. Sanayi devrimi ile seri üretim başladı ve artık herkes bir sandalye sahibi olabildi. Michael Tonet adında bir adam, 1850'lerde buharlı ahşap bükme tekniğini kullanarak ilk seri üretim sandalye olan Tonet No. 14 modelini yaptı. Kafelerde, restoranlarda ve evlerde kullanıldı. Bugün bile bazı eski kafelerde bu sandalyeyi görebilirsiniz. Evimizde ben çok görmesem de görenler vardır herhalde. Peki günümüzde ne oldu? Şimdi işler daha da ileri gitti. Ergonomik sandalyeler, ofis koltukları, plastik sandalyeler, hatta akıllı sandalyeler bile var. Eskiden sadece kralların hakkı olan bu eşyayı artık herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Ben hala orta çağda kalmış olabilir miyim? Oturduğum sandalyeye bakın. Belki de gelecekte sandalyeler sadece oturmak için değil, vücut sağlığımızı koruyan, hareketlerimizi takip eden ve tamamen kişiselleştirilebilen akıllı mobilyalar olacak. Şimdi dönüp oturduğunuz sandalyeye bir bakın. Eskiden firavunların, kralların ve lordların oturduğu bir eşya, bugün bizlerin standart eşyaları oldu. Ne büyük bir değişim, değil mi? Sandalyenin sadece bir mobilya olmadığını gördük. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Eğer bir mobilya tasarımcısı olsaydınız, geleceğin sandalyesini nasıl tasarlardınız?